Evet sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu dolar neden artıyor? Bu dolar daha ne kadar artacak? Asgari ücretlerin cebine giren para daha bankadan bile çekmeden nasıl eridi? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu burada tartışacağız. Altına da bakacağız. Altınla ilgili de önemli analizlerimiz bu video içerisinde olacak. Evet sevgili dostlarım, paralar cebinize girmeden cebinizden nasıl alınıyor? Öncelikle bunun bir değerlendirmesini yapalım. Asgari ücretle geçinmeye çalışan, ev kiralarından müzdarip olanlar, yatırım için ev ve araba fırsatlarını değerlendirenler enflasyon karşısında nasıl yanılgı içerisinde olduklarını, kazandığım zanıp aslında nasıl para kaybettiğini bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, 2023 yılı ikinci yarısı için asgari ücret açıklandı ve 488 dolara denk gelen bir asgari ücret hükümet kanadı tarafından açıklandı. Sevinçlerle bu karar karşılandı. Fakat reel olarak bizler baktığımız zaman sevgili dostlarım, o zaman 488 dolar civarında açıklanan asgari ücretin dolar kurunun bir anda 26 Türk Lirası civarına doğru çıkması ve buralarda şu an itibariyle kalıcı olmasıyla birlikte cebinizdeki asgari ücret daha maaşınıza yansımadan, yani siz bu parayı daha bankadan çekmeden 450 dolar seviyesine kadar düşmüş oldu. Şimdi baktığınız zaman sizler ilk asgari ücret açıklandığı zamanki 488 doları daha çekmeden 450 dolar seviyesine düşmüş olmasıyla kârda mısınız? Bunu düşünmek lazım. Yani ne yapılmış oluyor sevgili dostlarım bu durumda? Bir servet transferi gerçekleşmiş oluyor. Bu servet transferi kime gerçekleşmiş oluyor? Tabii ki asgari ücretle çalışan işçinin cebine değil, işveren tarafına yansımış oluyor. Peki diyeceksiniz, işveren tarafına bunlar nasıl yansıyor? Böyle bir saçmalık mı olur? Saçma sapan konuşma Başkan 35. Şimdi birçok troll bunun altına bu şekilde yorumlar yazmaya başlayacaklar. Ben hemen size bunun nasıl gerçekleştiğini de anlatayım sevgili dostlarım. Bakın, ilk hükümet biliyorsunuz seçimlerden önce söz verdiği şekilde 500 dolar seviyesine asgari ücreti getireceğini açıkladı. Tabii bu arada politikalar da değişti ve Mehmet Şimşek'le yola devam etmek isteyen bir hükümet tarafı. Mehmet Şimşek'in aklındaki politikalar belliydi. Mehmet Şimşek ortodoks politikalara geri döneceğini açıkladı. Tabii Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle birlikte hükümet doların özellikle yukarı yönlü hareket edeceğini biliyor muydu? Tabii ki biliyordu sevgili dostlarım. Oradaki ekonomistler de bunun bu türden gelişmelere sebebiyet vereceğini biliyordu. Fakat burada ince bir nüans var. Bu nüansa da değinmek isterim. Piyasaların beklentisi dahilinde Mehmet Şimşek geldiği zaman eğer ki faizleri arkadaşlar 650 bas puan artırıp 8,5 seviyelerinden %15 seviyelerine değil de piyasanın beklentileri dahilinde 20-25 bas puan aralığına çekmiş olsaydı şu an asgari ücretli kazançlı olacaktı. Çünkü dolar bu hareketle birlikte beklentiler doğrultusunda aşağı yönlü hareket edecekti. Tabii gene de 15 puan civarlarında da asgari ücret aşağıya doğru hareket etti. Fakat burada Merkez Bankası devreye girerekten alım yapmış oldu sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın alımlarıyla birlikte dolar kuru 26 Türk Lira seviyesine kadar çekildi. Neden çekildi? Çünkü ihracatçı dedi ki biz arkadaş bu 488 dolar bazındaki asgari ücretli fiyatıyla maalesef ki rekabet gücümüzü kaybetmiş duruma geliriz ve bu işin üstesinden kalkamayız. Tabii ki söz verildiği gibi asgari ücret 500 dolara yakın seviyelerde açıklandı. Fakat bir şekilde asgari ücretliye verilen bu para asgari ücretlinin özellikle cebinden alınması gerekiyordu ve bunu yapabilmek için de enflasyon kozu ve faiz kozu kullanıldı. Piyasaların beklentisi altında bir faiz artışına gidilerekten sevgili dostlarım asgari ücretliye verilen para da ihracatçı tarafını dengede tutabilmek için belli bir seviyenin tekrardan altına çekilmiş oldu. Ve para cebinize gelmeden gördüğünüz gibi bir servet transferi gerçekleşmiş oldu. Şu an 450 dolarlar civarındaki asgari ücretle 435 dolarlar civarındaki asgari ücrette daha sizler bankadan parayı çekmeden 50 dolarlık bir kayıp içerisine girdiniz. Bu da takribi 1500 TL civarına yakın bir fiyatta maaşınız daha almadan erimiş oldu sevgili dostlarım. Ve gördüğünüz gibi bir servet transferi bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yıl sonuna kadar idare edebilecek misiniz ve bu para gerçekten bu seviyelerde kalacak mı? Tabii ki de kalmayacak arkadaşlar. Şimdi dolar Türk lirasında önemli bir seviye, şuradaki uzun zamandır bahsettiğim 26.90 seviyesi çok önemli bir seviye olacak sevgili dostlarım. Eğer ki tekrardan 26.90 seviyesi üzerinde dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir ise işte o zaman dolar Türk lirasında tekrardan sert yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz hocam bu dolar hiç durmayacak mı? Devamlı yukarı yönlü hareketine devam edecek mi şeklinde sorularınız da olacaktır tabii ki. Sevgili dostlarım bakın arz talep çok önemli. Dolara talep olduğu müddetçe dolarda yukarı yönlü hareketler
devam edecek. Hükümet kanadı Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan'la dolar kurunu belli bir seviyelerde stabil tutmayı başarabilir ise, asıl bizim için önemli olan, ülke ekonomisi için önemli olan bu seviyeleri koruyabilir ise sizlerin de alım gücünün düşmemiş olması bir avantaj şeklinde takip edilebilir. Fakat son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla tekrardan enflasyon bazlı hareketler maalesef ki görülmeye başlandı. Böyle enflasyonu artırıcı ücret artışları olsun arkadaşlar, vergi artışları olsun, bu türden hareketler enflasyonu maalesef ki yukarı yönlü körükleyici hareketler olduğu için sizlerin cebindeki para da bir şekilde yok edilmek isteniyor. Şimdi kur korumalı TL mevduat hesabı biliyorsunuz çıkarıldığında halaylar çekerek bunları bazı kesimler kutlamıştı. Fakat şimdi itibariyle baktığımız zaman çok yüksek seviyelere gelmiş bir kur korumalı TL mevduat hesabı. Bunların faizler eğer ki arkadaşlar enflasyon oranının üzerine çıkartılmaz ise yarın öbür gün tekrardan dönüş yaptıkları zaman dolar tarafına dönme ihtimalleri çok yüksek. Bu konuda gene hepimizin bildiği gibi faiz konusuna girdiğimiz zaman faizde yük bankaların üzerine biniyor. Fakat kur korumalı TL mevduata baktığınız zaman cebinde dolar birikimi olmayan, dolar farklarının hazine tarafında ödendiği bir kur korumalı TL mevduat hesabı tarafını bizler düşündüğümüz zaman yatırımı cebinde parası olmayan insanların da kur korumalı TL mevduat hesabıyla birlikte arkadaşlar oradaki servetleri maalesef ki dolar almayıp TL tarafında duran, fakat buranın da bir nevi dolar bazlı işlemlerin yaşandığı kur korumalı TL mevduat olduğu hepimiz tarafından da biliniyor ve bunların ödemesi de maalesef ki halkın cebinden çıkıyor ve hep birlikte hepimizin yoksullaşmasına sebebiyet verecek bir durumu da beraberinde getiriyor. Bütün bunları toplayacak olursak bakın arkadaşlar, cari açık şu an arz talep üzerine doların hareketlerinin yukarı gittiğini düşünecek olursak Merkez Bankası tarafıyla hemen başlayalım. Merkez Bankası'nın dolara ihtiyacı var mı? Hepimizin yakından da takip ettiği gibi Merkez Bankası'nın çok yüksek miktarda dolara ihtiyacı var. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın ödenmesi gereken yıllık, yani en yakın bir yıl içerisinde ödenmesi gereken Merkez Bankası'nın 200 milyar dolar borca, dolara ihtiyacı var. Merkez Bankası rezervlerine baktığınız zaman da bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Swaplar hariç bizler Merkez Bankası tarafında da gerçekten çok yüksek miktarlarda dolara ihtiyacımızı görüyoruz. Şimdi şirketlerin dolara ihtiyacı var mı? Şirketler de biliyorsunuz piyasadan dolar çekmek zorunda. Bu sefer ihracatçı ve ithalatçı arasındaki dengeye bakıyoruz. Aylık ihracat oranlarına baktığımız zaman sürekli açık veren bir ihracat rakamları bizleri bekliyor. Son ihracat rakamımız da %12 civarlarında. Yıllık bazda baktığınız zaman da oldukça yüksek miktarlarda ihracat açığımız mevcut. Bu da ne demek arkadaşlar? Şirketlerin de hala piyasadan dolar çekmeye ihtiyacı var. Yani hala Merkez Bankası'nın dolara talebi olmaya devam edecek. Şirketlerin dolara talebi olmaya devam edecek. Öbür yandan vatandaş nezdinde baktığımız zaman faizlerin enflasyonun altında kalmış olması, yani %38 TÜİ'nin biliyorsunuz açıkladığı enflasyon oranı var. Fakat Merkez Bankası'nın reel faiz oranlarını 15 puan seviyesine çıkarmış olmasıyla birlikte faiz tarafına yatırım yapmak isteyen olur mu? Maalesef ki olmaz. Enflasyonun altında kimse parasını ezdirmek istemeyeceği için sevgili dostlarım, şu an için faiz tarafının da herhangi bir cazibesi olmadığı için vatandaşlar gene dolar yönünde paralarını kullanmak isteyecekler. Sonuç olarak baktığınız zaman 26.90 teknik olarak oldukça önemli bir seviye. Fakat bu seviyenin uzun bir süre korunabileceği olabilir mi? Bu varsayımı yürütebilir miyiz? Şu an itibariyle bir turizm sezonu içerisinde olduğumuz için 26.90 seviyesi korunabilir. Çünkü turizmden gelecek bir para var. 50 milyar dolar civarında bir para turizmden bekleniyor. Şu anki cari açık tarafında 12 milyar dolarlık bir cari açık miktarına bakacak olur isek arkadaşlar, şimdilik burası bir stabil kur şeklinde devam edebilir. Cari açık ve Merkez Bankası'nın tekrardan döviz toplama ihtiyacıyla birlikte. Merkez Bankası biliyorsunuz 20 Temmuz'da PPK kararlarını açıklayacak. Burada yapılacak faiz artışı gene önemli olacak. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketin tekrardan devam edip etmeyeceğine buradan gelecek karar ve faiz artışı cevap verecek. Burada 20 puan, 25 puan seviyesine Merkez Bankası bunu çekebilecek mi? Piyasaların beklentisi doğrultusunda bunu buralara çekebilecek mi? Tabii bu en real piyasa beklentisi arkadaşlar. Normalde nominal olarak Merkez Bankası'nın faizleri şu an için %38'in üzerinde, yani
45 civarlarında bir fiyata çekmesi lazım ki insanlar paralarını tekrardan faiz tarafında değerlendirebilsin. Bir de İslami açıdan parasını değerlendirmek isteyen yatırımcı kesimi olduğu da unutulmamalı. Bu yatırımcı kesimi kesinlikle faiz tarafında biliyorsunuz parasını değerlendirmeyecek. Her ne kadar da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nas var, biz faize kesinlikle karşıyız dediği bir politika süreci içerisinde faizler yukarıya çıkartıldıysa, gerçek reel ekonomik seviyeye çıkartılsa bile arkadaşlar belli bir kesimin biliyorsunuz faize kesinlikle karşı olduğu ve bu türden yatırımlar tarafına gitmeyeceği de belli. Peki bu kesim ne tarafa gidecek? İşte bu kesim arkadaşlar ya borsa tarafına dönüş yapacak ya da konut ve araba almaya devam edecek. Çünkü onlar da enflasyon bazında parasını korumak isteyen belli bir kesim. Konut fiyatlarına baktığımız zaman fiyatların çok yüksek olmasından kaynaklı olarak arkadaşlar orada bir durulma var. Yani fiyat yüksek, konut fiyatlarında alım. Burada da gene arz talep tarafına baktığınız zaman talebin az olduğu bir tarafta maalesef ki sizlerin beklentisi doğrultusunda konut fiyatlarında artık belli bir durgunluk süreci içerisinde fiyatlar fazla artmayacaktır diye düşünüyorum. Yani buralarda stabil bir hareket edecek konut piyasası olacak diye düşünüyorum. Tabii bu sadece bir düşünceden ibarettir arkadaşlar. Faizin enflasyon altında kalması tabii ki konuta olan talebi yatırımcıların cebindeki parayı özellikle faiz tarafında değerlendirmek istemeyen, İslami gerekleri, koşulları gereği buralarda değerlendirmek istemeyen kesiminde hala da konut ve araba tarafına yönleneceği de belli. Buradaki arz talepte konut ve araç fiyatlarında belirgin bir arkadaşlar süreci yönetecek olan taraf olacaktır. Şimdi dolar kurunda 26.90 seviyesi önemli dedik. Körfez'den özellikle bir para akışı olacağı yönünde beklentiler var. Buradan 35-40 milyar dolarlık bir para beklentisi var. İlerleyen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Körfez ülkelerine bir ziyareti olacak. Buradan bu miktarlarda bir para tekrardan ülkeye gelebilir mi? Buralarda verilmiş sözler neler olabilir? Tabii ki bizler şu an bunları bilmemiz imkansız. Fakat tabii buralardan yine bir para bulma olayları gerçekleşebilir ise dolar kurunda dediğim gibi 26.90 seviyesi yaz dönemi boyunca turizmden gelecek parayla da birlikte tutulabilir. Fakat enflasyon ve faiz gerçekten önemli arkadaşlar. İkisinin arasındaki bağlantı önemli. 26.90 yukarı yönlü kırılır. Bu seviyeyi Merkez Bankası kontrol altında tutamaz ise de bu 26.90 üzerinde tekrardan bir kur şokı yaşayıp 36 TL civarlarına doğru giden bir dolar Türk lirası da izleme olasılığımız oldukça yüksek olacaktır. Dolar yatırımcıları dikkatli olsun diyelim sevgili dostlarım. Bu arada aşağı yönlü beklentiler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunlar da önemli takip edilir. Bazı destek seviyeleri bir önceki videomuzda vermiştik. Devamlı tekrar etmeye gerek yok. Oradan destek seviyelerini tekrardan sizler de inceleyebilirsiniz. Altın tarafına baktığımız zaman altında özellikle arkadaşlar Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar çok önemli. Powell'ın burada yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlere pek izin verilmese de altın önümüzdeki günlerde tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edecek. Ons bazda özellikle altına baktığımız zaman yukarıda bir düşen trend şeklinde hareketine devam ediyor. Fakat 1920 dolar bizler için ons altında gerçekten önemli bir seviyeydi. Fed'in faiz arttırabilme olasılığını da göz önünde bulunduran altının ons yatırımcıları bir düzeltme sürecine girdi. Yani buradaki artık faiz artırsa bile Fed 0.25 bas puanlık bir faiz artışına gitse bile buradaki beklenti satın alındı diye düşünüyorum. Çünkü 1900-1880 dolarlara kadar bir geri çekilme altın onsunda yaşadık ama tekrardan 1920 dolarlar seviyesine kendini atmış bir altın ons. Yukarıda önemli olacak seviyesi gene 1950 dolardan geçen bölge altının onsunda takip edilmeli. Bu da Fed'in faiz artışlarını bitireceği günü atmaca gibi bekleyen bir altının olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Fed'den böyle bir sinyal geldiği anda altının ons tarafında özellikle çok sert yukarı yönlü hareketler beklediğimde unutulmamalı. 2400-2500 dolarlar seviyesine doğru altın onsunda bizler yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Gram altın tarafına baktığımız zaman 1600 liraların üzerinde tutulmaya çalışan bir gram altın. Gram altın tarafında 1640 önemli bir seviye arkadaşlar. Bu 1640 özellikle üst band seviyesi, altta da 1580 TL civarı. Şimdi 1640 şurada yukarıda bir direnç olarak takip edilecek bir alan neden önemli? Bakın burada teknik olarak baktığınız zaman bir bayrak filama formasyonu göze çarpıyor. O yüzden gram altında 1586'lara doğru bir hareket olsa bile alım fırsatıdır. Yukarı yönlü 1640
kırılımı da bir alım fırsatıdır. Yatayda devam eden 1586 ve 1640 aralığındaki gram altında 1640'ın kırılması da sert yukarı yönlü 1800 TL civarına doğru giden bir gram altını beraberinde getirebilir ve buradaki formasyonu çalıştırabilir. Gram altın yatırımcıları için aşağı yönlü hareketin tekrardan devam edebilmesi 1586 civarından geçen olaya bağlı arkadaşlar. 1586'nın üzerinde kalındıkça 1640 yukarı kırılırsa 1800 TL'ler civarına doğru bizler gram altında bu yükselişin tekrardan devamını altın tarafında bekleyebiliriz. Evet, sizlerle asgari ücretin dolara olan etkileri, aslında kazandığımızı zannedip de dolar bazında da ne kadar çok zarar ettiğimizi, neden doların yükselişinin durdurulamayacağıyla ilgili videoyu anlatmaya çalıştık. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ben beğenilerinizle bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.